Kraliçelerin düşüşü bazen bir ordudan değil, tek bir fısıltıdan başlar. Teyne Meriwether, Cersei'nin en mahrem sırlarına kadar girmiş. Ona yatak edemesi olarak sırdaş olmuştu ama peki ya bu dostluk aslında bir ihanetse? Peki ya Teyne'nin gizlediği oğlu Robert Baratheon'un bir piçi ise? Bu fikri arkadaşım görmüş ve kendi de biraz ince kafasına yapmış, bana yeni video fikri için haber etti. Fikri beğendim ve ilgi çekici olduğunu gördüğüm için ona katıldım ve işte buradayız. Elbette başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu kanal bir topluluk arkadaşlar. Her üye, her abone bu hikayenin canlı bir parçasıdır. Desteğiniz için minnettarım. Abone değilseniz aramıza katılın. Videoyu beğenip paylaşın. Zil sekmesini de açmayı unutmayın. Elbette yorumlarınızla bizi şenlendirmeyi ihmal etmeyin çünkü bu sohbeti birlikte büyütüyoruz. Şimdi başlayalım. Seriyi okurken çoğumuz Tenia'yı arka plandaki yan karakterlerden biri olarak görmüş olabiliriz ama biraz daha dikkatle baktığımızda onun aslında Cersei'nin çöküşünü hızlandıran kilit unsurlardan biri olduğunu fark ediyoruz. Daha da ileri gidersek, Tenia'nın Westeros siyasetinde hala tamamlanmamış rolü olduğunu, ileride yeniden karşımıza çıkabileceğini söylemek hiç de abartı sayılmaz. Bu video tam da bu ihtimalin peşine düşüyor. Tenya Meriwether gerçekten kimdi? Onun babası kim olabilir? Varys'in planlarda nasıl bir rol oynadı ve gelecek kitaplarda bizi nasıl sürprizler bekliyor olabilir? İlk olarak karakterin Cersei'ye nasıl yaklaştığını anlamamız gerekir. Tenya Meriwether kocası Orton'la birlikte saraya çağrıldığında kraliçenin güvenini kazanmayı neredeyse zahmetsizce başarır. Elbette Cersei kadını çifte oynadığının bilincinde görünür ama onun bir anne olması yüzünden çocuğunun çıkar için gereken her şeyi yapacak biri olarak da görür. Bir anne olduğunu biliyorum. Bu dünyada yüksek yerlere gelmesini istediği genç bir oğlu var. Oğlunun bunu başardığını görmek için ne gerekiyorsa yapar. Bütün anneler aynıdır. Lady Meriwether bir yılan olabilir lakin aptal değil. Onun için Marjorie'nin yapabileceğinden daha fazla şey yapabileceğimi biliyor. Bu yüzden işime yaramaya çalışıyor. Bana anlattığı ilginç şeyleri duysan çok şaşarsın. Burada Cersei'nin bakış açısı çok açıktır. Tenya bir anne olduğu için güvenilirdir ama Jaime'nin gözünden okuduğumuzda bu cümle aslında başka bir anlam taşır. Oğlunun yükselmesi için her şeyi yapar. Bu sadakatle bağlılık arasında çok ince bir çizgi çizer. Cersei için güven unsuru olan bu özellik aslında ihanete kapı aralayabilecek bir motivasyon da olabilir. Nitekim Tenya'nın saraydaki varlığı yalnızca sohbet arkadaşı olmakta sınırlı kalmaz. Cersei'nin en mahrem sırrını paylaşmaya başladığı bir noktada Tenya ona şefkatli bir dost gibi yaklaşır. Bu şefkatin Cersei için ne kadar değerli olduğunu ise kendi iç sesinden öğreniriz. Tenya'nın zekası onu her zaman neşelendirirdi. Cersei, Melara Hedispoon'dan beri bu kadar sevdiği bir arkadaşa sahip olmamıştı. Bu alıntıda Cersei'nin yalnızlığını nasıl sömürülebileceğini çok net görüyoruz. Tenya'nın asıl gücü Cersei'ye ihtiyaç duyduğu şeyi, koşulsuz onayı ve dinlenilmeyi sunmasıdır. Böylece kraliçenin kalbine giden kapıyı açar. Aslında bir benzer karakter serçe parmaktır. Ailenizin dostuyum ve istediğiniz her konuda size yardımcı olurum havasında ortada dolanarak insanların güvenini kazanır ve ordusu olmayan küçük bir lord olduğu için de tehlikeli görünmez. Diğer yandan kuvvet ve en zor durumların bazılarında Dany'e görünene kimseye güvenmesi konusunda telkinde bulunarak aslında sadece kendisine güven inşa eder. Tyrion bile Varys'e güvenmemesi gerektiğini bilerek farkında olmadan güvenir yahut hatta aynı hataya kalınca Penny ile de yapar. Sonuç olarak kim ve ne olduğunu bildiği halde kadına güvenmeye başlar Cersei. Cersei ve Tanya arasında geçen yatak edemeliği sahnelerin bir yerinde dikkat çekici bir yakınlaşma görürüz. Aslında bu satırlarda Martin'in yaptığı şey erotik bir betimleme değildir. Burada Robert'in hayaleti devreye girer. Cersei'nin nefret ettiği kocası en mahrem anında bile zihnine sızar ve bu kez onun imgesi Tanya'nın üzerinde gelir. Tanya'nın görünüşü Robert'la bağdaştırılır. Bu ileride konuşacağımız oğul meselesinin ilk imgesel tohumu gibidir. Ama Tanya'nın hikayesi yalnızca bu yakınlıkla sınırlı değildir. Cersei'nin etrafında olup bitenleri onu taşıması, dedikoduları fısıldaması, doğru anda doğru bilgiyi vermesiyle olayların gidişatını yönlendirdiğini de görürüz. Yani yalnızca dost değil, aynı zamanda bir tür danışmandır ve çoğu zaman bu danışmanlık Cersei'yi doğru yola değil, tam tersine felakete sürükler. Özetle girişte şunu görüyoruz arkadaşlar. Tenya Meriwether sıradan bir lady değildir. O Cersei'nin hem en yakın dostu hem de en büyük zafiyetidir.
Onun sayesinde kraliçe bir süreliğine yalnızlığını unutur gibi olur. Ama aynı zamanda onun sayesinde kendisini felakete sürükleyecek kararlar alır. Bu noktada izleyiciye şu soruyu bırakıyoruz. Peki ya Tenya tüm bunları bilinçli olarak yaptıysa? Eğer Cersei'ye sırf oğlunun yükselmesi için değil, bir başkasının, belki de Varys'in planı adına yanaştıysa? İşte bundan sonraki bölümlerde bu ihtimalleri tek tek inceleyeceğiz. Dany Merryweather'ın karakterindeki en ilginç ayrıntı kitap boyunca sık sık bahsedilir ama hiç gösterilmeyen bir figürdür. Oğlu. Bu çocuk bir gölge gibi anlatıya sızıyor ama hiçbir zaman sahneye çıkmıyor. İşte bu gölge onun hakkındaki en büyük kuramlardan birini besler. Acaba Tanya'nın oğlu Robert Baratheon'un piçi olabilir mi? Önce elimizdeki kanıtlara bakalım. Cersei Tanya'ya birden fazla kez aynı teklif yapar. Oğlunu getir, Tom'unla birlikte büyüsün. Bunu 4. kitabın 6. Cersei povunda açıkça görürüz. Oğlunu saraya getirmelisin. Tom'un etrafında kendi yaşıtında başka oğlanlara ihtiyacı var. Bu teklif tekrarlandığında bile Tanya aynı cevap buluyor. Hayır. Çocuğunun Long Table'da kalmasını ister. Gerekçesi hep yuvarlaktır. Güvenlik, huzur, büyüme ortağı vesaire. Ama Cersei'nin sarayında bir annenin çocuğunu yükseltmek için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Neden o halde bu fırsatı reddeder? Burada kuram devreye giriyor. Eğer çocuğun babası kocası Orton değilse, eğer oğlanın yüzünde ya da tavırlarında Robert Baratheon'a benzeyen bir şeyler varsa Tanya'nın onu saraya getirmemesi çok anlaşılır olur. Çünkü o zaman olan yalnızca bir Merryweather'ın mağarası değil. Aynı zamanda bir Baratheon piç olur. Bu da Cersei'nin tüm piç çocukları öldürmesine neden olan kendi çocuklarının Robert'ın çocukları olmadığı tezinin kanıtı olarak öne çıkar ve Tanya'nın oğlunun hayatı tehlikeye girer. Ned Stark'ın da Jon'u korumak adına saraya götürmek istemediğini biliyorsunuz. Tabii şöyle bir şerhte düşelim. Tanya zaten çift oynayan biri ve Cersei de bunu biliyor. Kadın oğlunun kendi oyunları yüzünden tehlikeye düşmesini istemeyebilir, zira getirirse Cersei'nin avuçlarının içinde olur. Yani rahat hareket edemez. Yine de bu Robert'ın piçi düşüncesini boşa çıkarmıyor tabii ki de. Bu ihtimali destekleyen bir başka işaret Cersei'nin Tanya ile olan sahnelerinden birinde karşımıza çıkar. Bu sahnede Cersei'nin Robert'ın hayretini istemsizce Tanya'nın üzerinden çağırdığını söylemiştim. Saçların Robert kadar siyah olmasından mesela bahseder, sonra başka bir şey düşünür. Robert seni bir saatliğine sevebilirdi. Bu arada çok güçlüdür çünkü Martin bize yalnızca fiziksel bir ayrıntı vermiyor. Aynı zamanda Robert'ın gölgesini Tanya'nın üzerine düşürüyor ve kadının Robert'ın zevkine uygun bir görünüşe sahip olduğunu vurguluyor. Yani Cersei'nin zihninde bu iki figür birleşiyor. Bu birleşme oğul meselesinin de edebi bir ön işaret olabilir. Kadının da siyah saçlı olması, oğlunun da siyah saçlı ise eğer ilk aşama babası gibi turuncu kafa olmamasını açıklamak için kullanılıp gizlenmesine sebep olmuş olabilir. Bir başka ayrıntı Tanya'nın Cersei'ye verdiği sözlerde gizlidir. İkinci Jaime'de dile getirdiği gibi Tanya'nın motivasyonu çok açıktır. Oğlunun bunu başarması için ne gerekiyorsa yapacaktır. Yani oğlunun yükselmesi için her şey yapacaktır. Bu türlü azim yalnızca bir annenin hırsını değil, aynı zamanda bir sırrı koruma çabasını hatırlatır. Eğer oğul sıradan bir Merryweather değilse onu korumak için her şeyi yapmak çok daha anlaşılır hale gelir. Ama tabii ki kabul etmem gerektiği gibi o kadar da güçlü bir ima değil, her şeye çekilebiliriz zira. Kitap bize Robert'ın çocuğu olduğuna dair doğrudan bir kanıt vermez. Bu noktada yalnızca bu imalar ve çağrışımlar vardı. Fakat Martin'in anlatım tarzını bildiğimiz için bu imaların ciddiye alınması gerekir. Daha önce de Jon Snow'un annesi meselesinde gördüğümüz gibi gerçek çoğu zaman açıkça söylenmiyor. Küçük işaretler arasında gizleniyor. 4. Cersei povunda Cersei, serçe parmağın Lord Orton hakkındaki sözünü hatırlar. Petri bir keresinde Merryweather hanesinin armalarını süsleyen bereket boynuzunun havuç renkli saçları, pancar kadar şişkin bir burnu ve bezelye lapası kadar zekası olan Lord Orton'a çok yakıştığını söylemişti. Yani adamın karısı tarafından aldatıldığı imasında bulunuyordu. Bu da metin içine geçmese de Cersei'nin çocuğun babasının farklı gayrimeşru bir olduğunu düşüncesi tetiklemiş olabilir. Haliyle ileride bunu ona karşı kullanmayı düşünüyor ki kadının bu bilgi ona kasıtı verdiğine ne şüphe. Böylece ona karşı elinde koz olduğunu düşündüğünde Cersei kadına karşı daha rahat yaklaşabilir. Tanya'nın oğlunun babasının Orton olmayabileceğinin üstü kapalı başka bir iması da var. Önce anlatayım hatırlayalım. Lady Tanya her lokmanın tadını çıkardı. Orton Merryweather karısı kadar keyifli değildi. Adamın yuvarlak yüzü çorbadan tatlıya kadar solgun vasıktı.
Adam çok fazla içti ve şarkıcıya kaçamak bakışlar atıp durdu. Çok minik bir ima ama adamın şarkıcıya kaçamak bakışlar atması yok. Süzmesi okuyucuda adamın kadınlara pek ilgisi olmadığı izlenimini veriyor. Orton ailesiyle sürgüne gitti ve karısı ile orada tanışıp evlendi. İsyan bittikten bir süre sonra Robert'ın affıyla geri döndü. Bu evlilik süresince sadece tek bir çocuktur oldu ki dönemin şartları düşünüldüğünde daha fazla çocuk beklerdim. Çocuğun Tommy ile yaşıt olduğu da düşünülürse oldukça geç bir zamanda çocuk sahibi olmuşlar. Bir diğer üstü kapalı küçük imada Cersei'nin 7. povunda karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda Lord Merryweather'ın yatağından daha sık kraliçenin yatağını paylaşıyordu. Orton'un umurunda değildi ya da umurunda olsa bile bunu söylememesi gerektiğini biliyordu. Muhtemelen umurunda değil çünkü Lord'un ilgisi başka yerlerde. Bütün bunlar Tanya'nın oğlunun babasının başkası olduğu fikrini pekiştiriyor çünkü kocası böyle biri ise karısından çocuk yapma imkanı yok görünüyor. Şu sözüm ona gizemli Miri korsan hikayesi yalan ise Westeros sınırlarında yaşarken Robert'ın kadınla aynı ortama geldiği kısa bir an bile çocuk sahibi olması için yeterlidir. Robert'ın piçleri Westeros'ta her zaman bir tehdit unsuru görülmüştür. Diğerleri gibi demirciler bile potansiyel tehlike sayılmıştır. Eğer Tanya'nın oğlu gerçekten Robert'ın piçi ise bu çocuk ileride Varys gibi biri tarafından bir kuz olarak kullanılabilir. Çünkü o çocuk yalnızca bir Merryweather değil, aynı zamanda bir Baratheon mirasına sahip olabilir ve dahası Lannister'a devirmek için kullanılabilir. Aynı sesini yapmak istediği gibi. Özetlemek gerekirse, Tanya'nın oğlunu saraya getirmemekteki ısrarı bir gizliye işaret eder. Cersei'nin zihninde Tanya Robert bağlantısı açıkça kurulu ve çocuğun babasının başkası olabileceğine dair birkaç küçük ima vardır. Tanya'nın oğlum için her şeyi yaparım motivasyonu bu sırrı korumaya çok uygundur. Dolayısıyla Tanya Merryweather'ın oğlunun Robert Baratheon'ın piçi olabileceği ihtimali yalnızca bir hayal ürünü değil, metnin satır aralarına gizlenmiş bir olası olarak görülebilir. Elbette çocuğu görene kadar net bir şey söylemek güç olacak. Zira babası konusunda şüpheleriniz doğru ise sadece siyah saçlı değil, ayrıca mavi gözlü biri de olacaktır. Tanya Merryweather'ın gücü kılıçtan yahut altından değil yakınlıktan gelir. Cersei önce sıcak, yargısız bir kulak verir. Sonra tam ihtiyacı olan bilgiyi doğru anda fısıldar. Bu fısıltılar Cersei'nin kıskançlığını ve paranoyasını büyütür. Nihayetinde onu Marjorie'yi düşürme girişimlerine ve kara kazan kumpasına iter. Elbette Cersei zaten evvelinde buna hazırdı. Bu sebeple Tanya onu sadece iterek yardımcı oldu diyelim. Bu aslında şu açıdan bir hiciv barındır. Cersei de Robert'ın ölümü için benzer bir ifade kullanmıştı. Ben sadece yardım ettim. Gerisini kendi halletti. Her an durabilirdi ama durmamayı seçti. Cersei için aynı şey geçerli. Durabilirdi, durmadı ve devam ederek kendi felaketini çağırdı. Tanya sadece yardım etti. Metin bu yönlendirmeyi an ve an gösterir. Örneğin Tanya, Redwine ikizleri hakkında Cersei'ye taze bir dedikodu taşır. Her ikisi de Marjorie'ye vurulmuştur. Cersei'nin tepkisi ise anında operatif bir hamle düşüncesidir. Cersei Lady Merryweather'ı Jocelyn ve Dorcas'la birlikte gülerken buldu. Hepinizin bu kadar eğlenceli bulduğu şey nedir? Redwine ikizi de Tanya. İkisi Lady Marjorie'ye aşık. Eskiden hangisini bir sonraki Arbor Lord'u olacağına dair kavga ederlerdi. Şimdi ikisi de kral muhafızlarına katılmak istiyor. Sırf küçük kraliçeye yakın olmak için. Redwin'in her zaman akıldan çok çilleri vardı. Ama bu faydalı bir bilgiydi. Eğer dehşet ya da salya Marjorie aynı yatakta kalınırsa Cersei küçük kraliçenin çillerden hoşlanıp hoşlanmadığını merak etti. Dorcas, bana Sir Ozzy Karakazan'ı getir. Daha sonra Cersei, Ozzy'yi küçük kraliçeyle skandal bir ilişkiyi teşvik ederek plan kurar. Bu kısa değiş tokuş çok şey anlatır. Tanya'dan gelen faydalı bilgi, Cersei'nin Operasyon Ozzy'ye geçişini sağlar. Verdiğim alıntının peşinden gelen satırlarda Tanya'nın yaraya düşkünlükle ilgili şakacı ama hedefi kilitli cümleleri var. Cersei'nin Ozzy'yi seçerken iz taşıyan yüz, tehlike imgesiyle besliyor çünkü onun yüzünde de yarası var. Kız gittiğinde Tanya Merryweather meraklı gözlerle kraliçeye baktı. Neden öyle kızardı? Aşktan. Gülme sözü Cersei'deydi. Sir Ozzy'den hoşlanıyor. Ozzy en geç kara kazandı. Temiz tıraş olan. Abi Osmond'la aynı siyah saçlara, kancılı burnu ve rahat bir gülümsemeye sahipti ama Ozzy'nin yanağında Tyrion'un fahişelerinden birinin teveccühü olan 3 uzun tırnak izi vardı. Delikanlının yara izlerini seviyor sanırım. Lady Merryweather'in siyah gözleri fesatlıkla pırıldadı. Aynen öyle. Yara izleri erkeği daha tehlikeli gösterir ve tehlike heyecan vericidir. Bu Tanya'nın yalnızca dedikodu taşıyan bir saray olmadığını,
Cersei hangi erkekle hangi zayıf noktadan ve hangi duyguyla oynayarak harekete geçireceğini bilen bir duygu mühendisi uyguladığını gösterir. Aynı sahnenin devamında Danya Cersei'ye kendisini açar. Orton'la evlenmeden önce kız olmadığı itirafıyla mahrem ittifakı pekiştirir. Danya güldü. Benim lordum tehlikeli olmaktan ziyade cömert, bu doğru, lakin umarım majesteleri benim hakkımda kötü düşünmez ama Orton'un yatağından bir bakir olarak girmedim. Cersei'nin zihnindeki tehlike çekici de düğmesine basan da mahremiyetini açıp güven inşa eden de Tanya'dır. Bu ileride Cersei'nin en hassas kararlarını Tanya'nın yanında almasına zemin hazırlar. Yalnızca yakınlık değil, zamanlama da Tanya'nın silahıdır. Cersei yatak odası sohbetlerinde kocasının önce başka bir sevgiyle anlattığı, yüzünde yara izi olan koyu saçlı bir Mirli kaptandan söz eder. Cersei'nin sabah ona bakarken aklına geçene bakalım. Acaba Miri mi düşüyor diye düşündü. Yoksa yara izi sevgilisi, reddedilemeyen tehlikeli koyu saçlı adamı mı? Danya'nın Lord Orton rüyasını görmediğinin oldukça emindi. Özetlersek, Danya'nın resmi evliliğin dışına taşıyan bir hayatı var. Tehlike ve yara imgesi, Cersei'yi Ozne gibi tehlikeli erkekler üzerine harekete geçirmesi de yansımalı bir motif oluşturur. Yani Danya hem içeride mahremiyette güven kazanır, hem de Cersei'nin karar düğmelerine kıskançlık, gurur, tehlikeye çekilmek hisleri bilerek basar. Burada bir ara vereyim. Açıkçası ilk aşamı bu yara izli adamın kesin olarak gerçek olduğunu düşündüm ama sonra Cersei 4. Pov'da son paragrafları okurken Arbor altını kısmı dikkatimi çekti. Bu Martin'in kullandığı işaretlerden biridir ve genelde ortada yalan, dolan, kandırmacı olduğunda ismi geçer. Tanya bu adamdan ilk bahsettiğinde, ki birkaç paragraf öncesinden bahsediyoruz, ismini vermez bu gizli adamın ama bölüm sonunda Cersei ismini öğrendiğinden bahseder. Yani en başta verebileceği ismi neden şimdi vermiyor? Muhtemelen uydurduğu bir adama uygun bir isim o an aklına gelmedi. Anlık bir şeydi. Daha sonra bu gizemli adamın tüm ayrıntılarına karar verip Cersei'ye hikaye anlatarak güvenini kazanma konusunda devam ediyor. Bu önemli çünkü Cersei bunu ilk duyduğunda ileride lazım olursa kadına karşı kullanılabileceği bir zaaf olarak görüyor ama bu durum kadına güvenini de pekiştirmiyor değil. Tekrar ana konuya dönersek, bir başka kritik veri noktası Tanya'nın Tyrell çevresiyle organik bağlığın olmasıdır. Resmiyette Marjorie'nin mahiyetinde adı geçer. Bu onun menzil Tyrell tarafına önceki bağını kanıtlar ve Cersei'ye yakınken bile alternatif sadakat hatlarına imada bulunur. Lady Tanya'dan ziyadesiyle hoşlanmaya başladım. Beni eğlendiriyor. O kadın Lady Marjorie'nin eşlikçilerinden biri diye hatırlattı Jaime. Seni küçük kraliçeye gambazlıyor. Elbette gambazlıyor. Tanya'yı kendi eşlikçim olarak almak istedim. Marjorie çok sevindi. Onu duymalıydın. Siz için bir kardeş olacak, tıpkı benim için olduğu gibi. Onu kesinlikle almalısınız. Benim kuzenlerim ve diğer lady'lerim var. Küçük kraliçemiz yalnız kalmamı istemiyor. Madem bir casus olduğunu biliyordun, onu neden aldın? Marjorie düşündüğü kadar zeki değil. Şu Miri sürtüğün içinde nasıl tatlı bir yalan olduğuna dair en ufak bir fikri yok. Küçük kraliçeyi sadece bilmesini istediğim şeylerle beslemek için Tanya'yı kullanıyor. Hatta bazıları gerçek. Cersei'nin gözleri fesatlıkla parlıyordu. Ve Tanya, Bakire Marjorie'nin yaptığı her şeyi bana anlatıyor. Anlatıyor mu? Bu kadın hakkında ne biliyorsun? Bu bağlantı Cersei'ye doldurduğu pek çok Tyrell şüpheli fısıltısını bağlamını güçlendirir. Tanya, Cersei'nin Tyrell paranoyasını besleyen tam yerinde bilgiler taşır. Redfin ikizi örneği gibi. Bu tür isabetli küçük taşlar sonunda Marjorie kumpasından mavi ozan ve kara kazan hattını doğurur. Tabi Cersei'nin Tanya'nın haddinden fazla meraklı olduğunu düşündüğü bir an gelir ama kısa bir andır bu. Marjorie'nin başka kılıçları da var diye uyardı Lady Meriwether. Sarayda birçok arkadaş edindi ve hem kendisinin hem de genç kuzenlerinin hayranları var. Birkaç terki beni ilgilendirmiyor dedi Cersei. Ancak fırtına burnundaki ordu. Ne yapmayı düşünüyorsunuz majesteleri? Neden sordun? Soru Cersei'ye fazlaca maksatlı gelmişti. Umarım aklından geçirdiğim düşünceyi küçük kraliçemize paylaşmayı düşünmüyorsundur. Asla. Ben Sanel'e değilim. Cersei Sanel'i düşünmek bile istemiyordu. Dikkatinizi çekersem Cersei'nin ağzına laf almak istedi ama sonra fark edilince hemen dikkat dağıtıp Sanel'i yerine sürdü ve Cersei kadının hamlesini anında unuttu. Açıkçası Sanel'in ihanet edip küçük kraliçe casusluk ettiğini söyleyen de Tanya'ydı ve Cersei bunu hiç sorgulamadı bile. Toparlarsak Tanya üçlü hareketle çalışır. 1. Mahremiyet. Cersei'nin en kişisel alana girer. Güven üzerinden bağ kurar. 2. Bilgi zamanlaması. Cersei'yi komplo kurarken buna hazırlayan, tam onda işe yarayan parçalar fısıldar.
Ve 3. Çoklu sadakat olasılığı. Tyrell çevresinden gelmiş olması ve saraydaki genel pozisyonu onun ilk aşama tek efendiye değil, çıkarına hizmet ettiğini düşündürür ki Cersei ile Jaime de bunu bilir ve Cersei bunu kendi çıkarını kullanmayı akıllıca bulur ama Jaime de dediği gibi küçük kraliçe ve ailesi hakkında her şey gerçekten anlatıyor mu yoksa sadece bilmesini istediği şeyleri mi anlatıyor? Hatta anlattıklarından ne kadar gerçekten doğru. İşte Cersei bundan hiçbirini sorgulamadan kölemesine kadına güveniyor. Peki kadın gerçekten hizmet ettiği efendi Tyrell'ler mi? Veya Tyrell Cersei arasında sürekli gelgitle kendi kendine tat oyunu mu oynuyor yoksa başka bir efendi mi var? Ona da sıra gelecek ama önce Taine'nin son hamlesi üstüne böyle bir kısaca duralım. Cersei'nin çöküş hikayesi dışarıdan bakınca bir tek olayın sonucu gibi görünür. Marjorie'yi düşürmek için kurduğu komplonun geri tepmesi ama yakından bakınca bu çöküşün zemini Cersei'nin en yakındaki dost sandığı bir fikir tarafından sürekli olarak ısıtılır. Tanya Merryweather. Tanya'nın yöntemini zaten bölüm bölüm gördük. Burada son anda Cersei'yi nasıl yalnızlaştırıp yanlış hamleye doğru ittiğini ve ardından ortadan kayboluşunu, bu yalnızlığı nasıl mühürlediğini yaşananları kabaca tekrar özetleyerek odaklanalım. İlk halka bilgi zamanlaması. Tanya, Cersei'yi özellikle Marjorie'ye karşı kıskançlık ve paranoya hattına sokan küçük taşlar atıyor işte. Redfin ikizleri meselesi gibi. Bu bilgi Cersei'nin anında operatif düşünmeye geçmesi için tetikleyici oluyor. Tanya, Cersei'nin hangi duygusal düğmeler ile hareket edeceğini çok iyi biliyor. Yani yalnız bilgi değil, duygu mühendisi de yapıyor. Cersei'yi tehlikeli erkek imgeleriyle Ozzen üzerinden kumara çekecek bir ruh haline sürüklüyor. Aynı sahnede Tanya'nın mahremiyet kurup güveni cilalayan sözde itirafları olduğu da değinmiştik. Tanya burada ben de kusursuz lady değilim tonuyla Cersei'ye yanaşıyor. Mahremiyet, yakınlık, güven üçgeninde sırdaş pozisyonu sağlamlaştırıyor. Cersei'nin en korunaklı anlara giren de gene Tanya. İkinci halka çoklu sadakat ihtimali. Metnin mahiyet listeli düzeyinde bile Tanya'nın menzil Tyrell kanadına bağ işaretlenir. Marjorie'nin lady'lerinden biri olarak anıldığını görüyoruz. Bu kuru bir metinsel bilgi gibi dursa da Cersei'ye karşı Tyrell şüphesini besleyen fısıltıları kimin taşına dair bağlamı güçlendirir. Bu iki halka üst üste binince Cersei'nin Marjorie operasyonu hızlanır. Mavi Ozan'ın derdest edilmesi, kara kazan üzerinden kurulan inşa hattı ve nihayet Cersei'nin inanç tarafından yakalanmasına giden yol. Uyulun taşlar arasında Tanya'nın tam o anda lazım olan küçük bilgi kırıntıları belirgin bir paya sahiptir ki en başta da belirttiğim gibi Cersei'yi itekleyen de bir yerde kendisidir zaten. Üçüncü halka ise ortadan kayboluştur. Cersei tutuklandığında Merryweather'ların refleksi bekleyip gözetmek değildir. Derhal çekilmek olur. Tabi Cersei'ye göre kadını alıp giden Orton'un kendisidir ve Cersei için kadın tek gerçek dosttur. Yani Cersei kadının kendisine olan sadakatinde o kadar emin ki gitme fikrinin ondan geldiğini düşünmez bile. Bu da muhtemelen kadının dönmesi durumunda Cersei ile olan dostluk sırdaşlık ilişkisinin kaldığı yerden devam edecek dair bir altyapıları okunabilir. Yani özetle Tanya Cersei'nin çöküşünde katalizördür. Alıntılar bize fısıltının operatif sonuç doğurduğunu, Cersei'nin duygusal düğmelerinin bilinçle basıldığını, menzil mahiyet bağlantısının çoklu sadakat gösterdiği ve kriz anda ortadan kayboluşun dostluk değil fayda motivasyonunun doğruladığını gösteriyor. Şimdi Tanya'nın asıl hizmet ettiği efendiye bakalım. Tanya hakkında ilk şunu sorabiliriz. Kadın belki de Tyrell lehine hareket eden bir casus. Eğer öyle olsaydı attığı her hamle Tyrell'lerin lehine olurdu. Evet, Cersei'nin çöküşü Tyrell'lerin işine gelebilir ama bu olurken Tyrell'ler de kendince zarar gördüğü gibi itibarları da zedeleniyor. Haliyle ilk aşama kendi çıkarları için kendi kendine tat oyunu oynuyor havası da verebilir ama iki tarafa da zarar vererek sahip olabileceği hiçbir fayda yok. Peki gerçekte bundan fayda sağlayan kim? Tabii ki Varys. Mavi Ozan ve Ozne'yi kara kazan üstünden kurduğu kompleyi kenara bırakırsa Olenna Tyrell'in Gardener hanesinden kalma altın dolu sandığı olduğu bilgisini Cersei'ye veren Tanya'dır. Bu altınlardan birinin Varys'in zindancı başı kılığında yatıp kalktığı hücrede sözüm ona gizlenmiş şekilde bulunduğunu hatırlıyorsunuzdur. Ve şimdi de Tanya bu altınlar Tyrell'lere ait diyor ki bu bile zaten Tywin'in ölümünde Tyrell'lerin parmağı olduğu şüphesini pekiştirmek için yeterli Cersei için. Eğer Tanya Tyrell cansı olsaydı Olenna Tyrell'in elinde Gardener altınları olan bir sandığı olduğunu Cersei söylemezdi çünkü bu Tyrell'lerin aleyhine olan bir durum. Bilgi yalan ya da doğru fark etmez ki muhtemelen yalan. Varys ise
Lannister Tyrell çatışması çıkarmak istiyor ve Kevan'ı öldürme sebeplerinden biri de bu çatışmayı durduracak adımlar atmasıydı. Aile Tanya'nın verdiği bu bilgi Varys'in işine yaradı ve sonrasında da Mavi Ozan'dan tutun küçük kraliçeye karşı onu sürekli teşvik etmesi meseleleri hepsi Varys'in amacına hizmet eden eylemlerdi. Yani Cersei sadece hanesinin ve kendisinin çöküşünü değil, Tyrell'ler ile olan savaş ile beraber tahtın da zayıflamasına, hatta diyarın pat çevresindeki ittifakının da zayıflaması neden oluyor ki sahte Aegon geldi de ihtiyacı olan şey budur. Bu da bize Tanya'nın Varys'in adamı olduğu fikrini güçlendiriyor ki Varys'in geçmişte Myr'de yaşadığını, hatta hadım edilme olayının orada gerçekleştiğini biliyoruz. Kendisinin orada adamları olduğu kadar arkadaşı Illyrio'nun da adamları olduğunu ne şüphe. Zaten de kadın Myr'liydi. Varys'in en belirgin özelliği gölge gibi görünmez olmasıdır. Ama bir o kadar belirgin başka bir özelliği daha var. Casus ağını kurarken en beklenmedik figürleri seçmesi. Onun küçük kuşları bazen sokak çocuklarıdır. Bazen de sarayın en üst katında oturan soylu bileydi. İşte Tanya Merryweather da bu kalıba fazlası uyan bir karakter. Tanya, Cersei'nin mahremiyetine girmeye başlayan tek kişidir. Sırdaş, yatak nedimesi, dert ortağı. Ama dikkat çekici olan onun her fırsatta Cersei'yi yanlış karar almaya itecek fısıltılar sunması ve eylemleri için cesaretlendirmesidir. Bu kararların sonuçları bakınca ortaya çıkan tablo doğrudan Varys'in stratejisiyle örtüşür. Lannister'ları yalnızlaştırmak, Tyrell ittifakını parçalamak, Cersei'yi gözden düşürmek ve hatta tahtı savunması haline getirmek. 5. kitabın kapanışında Varys Kevan Lannister'ı öldürmeden önce planını kendi ağzından özetler. Sizin gibi birçok insan var. Kötü amaçların hizmetinde olan iyi adamlar. Ama kraliçenin yaptığı bütün işleri mahvedecektiniz. Yüksek bahçeyle Caster'ı kayasını barıştırmak, inancı küçük kralınıza bağlamak, 7 krallığı Tommen'un hakimiyeti altında birleştirmek. Yeğeniniz Tyrell'ler tarafından öldürüldüğünüzü düşünecek. Belki de iblisin suç ortaklığıyla. Birileri bir yerlerde doğumlu adamları suçlamanın bir yolunu bulacak. Kuşku, bölünme ve güvensizlik çocuk kralın ayağının altındaki zemini yiyip tüketecek. O sırada Aegon fırtına burnunu üzerine sancağını çekecek ve diyarın lordları onun etrafında toplanacak. Varys'in asıl korkusu Lannister-Tyrell ittifakının güçlenmesidir. Tam da bu noktada Tanya'nın rolü devreye girer çünkü Cersei'nin Tyrell karşıtı paranoyasını sürekli besleyen kişi odur. Garden'ın sikkesi meselesinde olduğu gibi Olena'nın eski Garden'ın altınları üzerinden Cersei'yi şüpheye düşürür. Marjorie'ye karşı komploları teşvik eder. Kısacası Cersei'yi Varys'in istediği çizgiye doğru iter. Peki bu tablo bize geleceğe dair ne söyler? Öncelikle Tanya'nın hikayesi bitmemiştir. Cersei tutuklandığında Merryweather'lar hızlıca şehirden kaçar. Bu onların sadakatini Cersei'ye değil çıkarlarının olduğunu zaten gösterir. Aynı zamanda neden gittiler, kime katıldılar sorusunu da gündeme getirir. Burada iki ihtimal ortaya çıkıyor. Burada iki ihtimal öne çıkar. Birincisi Aegon'un Westeros seferi. Eğer Tanya yeniden ortaya çıkarsa onu görme ihtimalimizin olduğu iki yerden biri genç Griffin Sarayı'dır, yani Aegon'un yanı. Burada hem siyasi bir koz olarak hem de Lannister'ların zaaflarını bilen biri olarak kullanılabilir ve unutmayalım, eğer oğul kuramı doğruysa, yani çocuğun babası Robert Baratheon'sa bu çocuk ileride Varys'in en güçlü taşlarından biri haline gelebilir. Westeros'ta bir Baratheon piçi, Lannister'ların düşüş için kullanılabilir ki Cersei bundan korktuğu için piçleri öldürtmüş, Stannis de Edric Storm'u ele geçirmek için uğraşmıştır. Bir diğer ihtimal ise Cersei'nin yanına dönüştür. Bana soracak olursanız en ihtimal olan yer ise burası, çünkü Varys'in hala Cersei'nin gizli sırrını öğrenmesi ve sözde planlarını bilen, hatta o planları kurup yönlendirmesine ihtiyaç duyacağı biri gerekiyor. Ve Tanya bunun için hala hazırda doğru konumdadır. Son Cersei povunda da Tanya'yı alıp götürenin kocası olduğuna inandığını, kadının tek gerçek dostu olduğuna inandığını biliyoruz. Ayrıca Kevan povunda kadının ve oğlunun saraya getirilmesini amcasından rica ettiğini de biliyoruz. Sir Kevan, kraliçeye ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olup olmadığını sordu. Bana iyi hizmet ediyorlar dedi kraliçe. Kızlar çok tatlı. Rahibeler dualarımı aksatmamamı sağlıyor. Fakat masumiyetim ispatlandığında Tanya Merryweather'ın bana bir kez daha eşlik etmesini isterim. Tanya meclisi oğlunu da getirebilir. Tommen'ın etrafında çocuklar olmalı. Söyle arkadaşlar. Yani Cersei hala kadına güveniyor ve yanında dostu olarak onu istiyor. Varys belki de şampiyonlar dövüşünde Cersei'nin masumiyetinin ispatlanacağına inanmıyordur. Neticede gerçekten de masum değildir ve onun adına dövüşecek kral muhafızı içler acısı haldedir.
Ama Robert Strong ismini saklanan da bu durumu tersine çevirecektir. Mercy Poe'na bakarsak öyle de olmuş ve Cersei eski konumunu aşmış. Bundan sonra Tanya'nın yapması gereken tek şey daha önceden yaptığı şeyleri yapmaya devam etmesidir. Kraliçeyi yanlış yönlendirmek, paranoyasını beslemek ve potansiyel tüm müttefiklerle düşmanlık yaratmasını sağlamak. Bu sefer çocuğu da görebiliriz diye düşünmüyor değilim. Bu şekilde bir çocuk meselesi daha belirgin olur. Sonuçta Tanya benim Vader'ı gözden kaçan, önemsiz bir figür gibi görenler aslında Martin'in en büyük hilelerinden birine düşüyor olabilir. Onun hikayesi yarım kalmış değildir, aksine sonraki kitaplara bırakılmıştır. Bir casus, bir anne ve bir potansiyel ihanet sembolü olarak Tanya, Winds of Winter ve A Dream of Spring kitaplarında Cersei'nin tabutuna son çivi çakan ellerden biri olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tanya'nın oğlu gerçekten de Robert'ın oğlu olabilir mi? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.